Mutfakta hayattan merhaba. Kış mevsiminin olmazsa olmazlarından karışık turşu ve çıtır çıtır salatalık turşusu tarifiyle geldim. Sizlerin de beğenerek izleyeceğini düşünüyorum. Merak edenler varsa denemeyi unutmayın. Malzemelerimiz 20 kiloluk bidon için 8 litre su, 16 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 su bardağı üzüm sirkesi, samırsak 750 gram, acur 1,5, cin biber 1 kilogram, domates 4 kilogram, havuç 1,5, tatlı kıl biber 1,5, maydanoz 2 bağ, limon 750 gram, bir kara lahanamız var. Aralarına kırmızı acı cin biber. 15 kiloluk bidonumuz içinde kornişon salatalık. Ben burada bir ölçü vermedim. Çünkü pazara gidip bidonumuzun içerisine güzelce kornişon salatalıklarımızı doldurdum. O şekilde aldım. Toplamda 7,5 kilo tuttu. Fakat onun 1 kilosunu, 1,5 kilosunu üzerinden alacağım. Çünkü içerisine cin biber ve diğer malzemeler de geleceği için cin biber, limon, kırmızı acı biber, defne yaprağı, tane karabiber, maydanoz, 6 litre su, 12 yemek kaşığı tuz, 2 avuç nohut, 3 yemek kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi ve 2 çeşit turşumuzu yapmaya başlayalım. Ön hazırlık olarak öncelikle bütün malzemelerimizi iyice yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Domateslerimizi şöyle üzerine çatalla birkaç delik açtım. Biberlerimizin şu şekilde bıçakla çentik attıktan sonra tüm malzemelerimi öncelikle doğradım, yıkadım, kısacası hazırladım ve şimdi bidonumuza sırasıyla istifleyeceğiz. Öncelikle bir avuç nohudumuzu atmakla başladım. Şöyle hafif de bir tuz atıyorum. Çok fazla değil. Domateslerimizi, cin biberimizi, acurumuzu, içerisinde şöyle bir ahenk versin diyerekten kenarlarına kırmızı biber, acı sevmeyenler tatlı biber de ilave edebilir. Ve bu şekilde devam ediyorum. Tekrar hafif bir tuz ilave ettim. Şöyle dolu dolu sarımsak, yine hem suyumuzun renkli olması açısından ben çok seviyorum. Siz de katabilirsiniz. Kara lahana ve tekrar şöyle bir avuç dolu dolu güzelce havucumuzu da ilave ettim. Şöyle aralarına da limon yine arasına şöyle güzelce maydanozlarımızı ilave ediyorum. Aralarına limon tuzlarını da serpiştiriyorum. Sarımsaklarımızı dolu dolu 2 avuç arasına serpiştiriyorum yine. Hatta 3 avuç koydum arasına.
Şöyle bir avuç da yine tekrar arasına nohut serpeledim. Ve tekrar domatesle devam edip tüm bidonumuzu güzelce doldurup geliyorum. Evet, tüm bidonumuzu güzelce bu şekilde sırasıyla istifledim. Çok da güzel oldu diyebilirim. En son üzerine bir bağ maydanozumuzu, hemen hemen bir bağa yakın, bir bağ demeyeyim de, güzelce üzerine kapatıp sıkıştırıyorum. Bu turşumuzu şimdi kaldırıp diğer turşumuza başlıyorum. Evet, yine şöyle güzelce bir avuç nohut, hemen hemen bir avuç sarımsak ilave ettim. Ve biraz da kaya tuzu serpeledim. Ve salatalıklarımızı bidonumuza alıyorum. Aralarına şöyle birkaç tane defne yaprağı, bunda bir ölçü vermedim. Kendi damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Aroma vermesi için ilave ediyorum. Tane karabiber. Acı sevmeyenler çok az kullanabilir cin biberi. Biz çok seviyoruz. O yüzden biber de bayağı bir ilave edeceğim. Şöyle renk versin diye kırmızı biber. Acı yine. Limon. Tekrar salatalık. Birazdan limon tuzu da katacağım. Sırada istifleyeyim. Bir avuç yine. Biz samırsağı çok seviyoruz. Siz samırsağı 3 baş 4 baş olarak da kullanabilirsiniz. Ve arasına yine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu. Ve bir avuç nohut. Bir avuç cin biber. Tekrar şöyle ben aralarına kırmızı biber ilave ediyorum. Turşu yapmak da ayrıca şöyle söyleyeyim size, çok eğlenceli. Ve bir de turşunuzun lezzetini yetiştirdikten sonra baktığınızda kendinizle gurur duyun diyebilirim. O yüzden mutlaka gönül rahatlığıyla evde yapıp turşu tüketmemiz bence bana göre çok çok iyi diyebilirim. Ve aralarına tekrar şöyle birkaç tane defne yaprağı.
Defne yaprağını çok fazla ilave etmeye gerek yok. Karabiberi de çok az bir şey aralarına serpiştirmemiz yeterli. Aroma versin diye. Böyle yine samırsağımızı ilave ettim. Tekrar salatalıklarımızı alıyorum. Sizler de turşu kuruyor musunuz? Hangi tür turşuları kuruyorsunuz? Ve hangi tür turşuları seviyorsunuz? Açıklama kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve en çok beğenip yapmış olduğunuz turşu tarifi de açıklama kısmına yazarsanız yine çok sevinirim. Bunu da belirtmek istedim. Tekrar şöyle cin biberlerimizi, tekrar aralarına kırmızı biber, şöyle arasına yine tekrar defne yaprağı birkaç tane yeterli. Yine tekrar karabiberimiz. Limonumuz. Bu şekilde yine güzelce bidonumuzu doldurup en son salamura suyunda görüşelim. Salatalık turşumuzu da dediğim gibi sırayla güzelce istifledim yine bidonumuza ve üzerine hafif bir boşluk kaldı. Tatlı biber ilave ettim ben. Siz salatalık da ilave edebilirsiniz. Ve şöyle bir bağ maydanozumuzu üzerine iyice kapatıyorum. Ne kadar güzel oldu bakar mısınız arkadaşlar? Mutlaka deneyin derim. Ve salamura suyumuza geçiyoruz. 20 kiloluk bidonumuz için salamura suyumuzu hazırlıyorum. Evet, şöyle bir yana alayım. Kabımızı aldım. Şöyle 5 litre suyumuzu boşaltıyorum leğenimize. Suyumuz da musluk suyu olmayacak, içme suyu olacak. Mutlaka. Beş litre ilave ettim. Şöyle 1 litrelik kavanozla da 2 litre daha suyumuzu ilave ediyorum. Dolu dolu 16 yemek kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. 2 su bardağı da üzüm sirkemiz. Ben sirke turşumuzda çok fazla kullanmıyorum. İçerisinde limon da olduğu için. Nohudumuz da var. Mayalanmasına yeterli. Şöyle güzelce karıştırıp çok fazla erimesine de gerek yok. Zaten turşumuzun içerisinde eriyor.
Yıllardır bu şekilde turşu kuruyorum. Hiçbir bozulma olmadı, emin olabilirsiniz. Sizler de mutlaka kurun, deneyin. Yorumlarınızı da tekrar söylüyorum. Bekliyorum. Şöyle güzelce yavaş yavaş bidonumuzu doldurup geliyorum. Suyumuzu ilave ettim. 1 litre eksik koymuştum. Salamura suyu hazırlarken şöyle 1 litre de üzerini doldurdum. Renkli güzelce turşumuz hazır. Şöyle kapağını kapatıyorum. Ve diğer turşumuzun salamura suyunu hazırlamaya şimdilik şöyle kapatayım. Geçiyoruz. 15 kilo bidonumuz için salamura suyumuz yine şöyle 5 litre. Öncelikle suyumuzu yine leğene alıyorum. Bir litre daha su ilave ettim. Toplamda 6 litre oldu. 1 su bardağı sirkemizi ilave ettim. Yine şöyle güzelce karıştırdım. 12 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Bazılarını böyle tepeleme olarak katmadım. Çünkü turşumuzu ilave ederken aralarına hafif hafif serpelemiştim. Ondan dolayı. Ve turşumuzun üzerine suyumuzu ilave ediyoruz tekrar. Tuz erisin diye iyice karıştırmadım. Zaten turşumuz kaynama oluşur turşumuzda. Yetişme aşamasında salamura suyu kaynama yapar ve taşar. Mutlaka altına leğen koyun. Ondan dolayı eritmeme gerek kalmadı. Doldurdum. Ve turşumuzun ağzını sıkıca kapatıp geliyorum. Arkadaşlar turşumuz hazır. Kışa şöyle renkli mi renkli ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimini barındıran içinde turşumuz hazır. Bulgur pilavı yemeklerimizin yanında seve seve tüketebiliriz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.